Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botan. Hiç uzatmadan hikayeye geçelim. Ben ve iki arkadaşım cin olaylarına çok meraklı biriyizdir. Ben camcıda çalışıyorum ama iki arkadaşım çalışmadığı için onlar her gün, ben ise sadece pazar günleri buluşuyoruz. Arkadaşlarım kim derseniz Ali, ben ve Hasan. Her zamanki gibi Ali'nin evinde toplandık. Ben ve Hasan marketten bir şeyler aldık, yedik içtik, sohbet ettik, eğlendik. Hasan dedi ki, ya beyler bir yerlerde cin çağırma gördüm, deneyelim mi? Ben nerede gördün dedim ama Ali direkt kabul etti. Ben de kafama takmadan zaten yapamayız düşüncesiyle ben de kabul ettim. Peki nasıl çağıracağız dedik. Hasan bekleyin, evden malzemeleri getireyim dedi. Hasan'ın evi Ali'nin evine yakındı biraz. Biz de tamam dedik. Yarım saat sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Hasan gelmişti. Elinde bir poşet vardı. İçeri geldi, halıyı kaldırdık. Koltukları köşeye çektik. Sonra Hasan poşetten bir şişe çıkardı. Şişede pul biber gibi bir toz vardı. Kapağını açtı ve Arapça bir şeyler söyleyerek tozlardan yıldız çizdi. Bir daha yıldızın içine yıldız çizdi. Ve tam ortasına 3 tane mum kattı. Bize tozlara basmadan yanıma gelin dedi. Yıldızın ortasına geldik ve mumları yaktı. Bize dediğimi tekrarlayın dedi. Ve İbranice bir cümle söyledi. Biz de tekrarladık 3 defa aynı şeyi. Dedikten sonra sustuk. Hiçbir şey olmayınca ben Hasan'ın ve Ali'nin yüzüne baktım. Yüzü kireç gibiydi. Önüme baktığımda 2 metre boyunda 7-8 tane cin vardı. Ve 1,5 metre boyunda olan cinler de ona yakındı. Bir cin havaya süzülerek siz kim oluyorsunuz da beni yanınıza çağırmaya kalkışıyorsunuz pis çamurlar dedi. Ben kilitlenmiş gibiydim. İçimden besmele dahi çekemiyordum. Önümdeki cinler gözümün önünde, bazıları yılan oluyordu. Korkuyu her yerimde hissediyordum. Kafamı hafif çevirip Ali ve Hasan'a baktım. Onlar benden çok daha kötü durumdaydı. Bütün gücümü toplayarak Ayetel Kürsi okudum. Birden o varlık gitti. Üçümüz de yere yığılıp birbirimize baktık. 15 dakika böyle devam etti. Ben hadi kendinizi toparlayın deyip ayağa kalktım. Ali ve Hasan'a elimi uzattım. İkisi de elimi tuttu, kaldırdım. Onları koltuğa oturtturdum. Ben etrafı düzelttim ve olayın etkisini atlatabilmem için başka bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve bir konu bulup sohbet yapmalıydım. Arkadaşlarımın da olayın etkisinden uzaklaştırırdım bu sayede. Bir konu bulup sohbet yaptım. İkisi de katıldı aslında. İkisi de olayı atlatmak istiyordu. Bunu anlamıştım. O yüzden bir sürü konu bulup konuştum. Saat gece 11'de. Ben ve Hasan Ali ile vedalaştıktan sonra evlere dağıldık. Aklım hala olaydaydı. Evin kapısını açtım. Ailem bir haftalığına memlekete gitmişti. Ben gitmek istemediğim için zor bela ikna etmiştim onları. O yüzden evde tektim. Yatağıma uzandım. Yarım saat olayı düşündüm. Acaba o varlık bir daha gelecek miydi? Artık yatmam gerekti. Saat gece 12 idi. Başım biraz ağrıyordu. Gözümü kapattım. Sağa sola dönüyordum. Gözümü açıp yatağımda doğruldum. Saat 4 gibiydi. Ben yattım mı yoksa döne döne vakit mi geçirdim bilmiyorum. Çok kötü susamıştım. Mutfağa gittim. Her şeyin yerini ezbere bildiğim için ışığı açma gereği duymamıştım. Bardağı alıp musluğu açtığımda çok kötü bir koku yayıldı etrafa. Hemen musluğu kapattım. Bu sefer ensemde soğuk bir hava hissettim. Bir kişi arkanı dön dedi. Ve ben de kenetlenmiş bir şekilde kıpırdayamıyordum. Bir daha arkanı dön dedi. Ve bu sefer cesaretimi toplayıp arkaya yavaşça döndüm. Çok kötü bir sırıtmayla bana gülüyordu. Bana sen benimsin dedi. 3 kere üst üste hiçbir şey anlamıyordum. Bu sefer sesli bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Musluğa baktığımda musluk açıldı. Altında bardak vardı. Musluktan çamur akıp bardağı dolduruyordu. Ben yavaşça ona baktığımda musluğun sesi kesildi. Bana bunu iç dedi. Musluktan sanki 3 yıllık çürüyen insan eti kokusu vardı. Bu sefer bağırarak bana bir daha iç dedi. Bir anda uyandım. Meğerse rüyaymış. Bir nebze de olsa rahatlamıştım. Susamaktan boğazım ağrıyordu. Mutfağa gittim. Bu sefer ışığı açtım. 3 bardak su içtim. O kadar susamıştım ki ancak 3 bardak yetti. Pencereden dışarıya baktım. Hava hafif aydınlıktı. Saate baktım. Saat sabah 7 idi. Direkt üstümü giyindim. Koşa koşa Ali ve Hasan'ı çağırmaya gittim. Önce Hasan'ın, sonra Ali'nin evine gittim. Hasan öğlen 12'de sana gelirim, şimdi uykum var dedi. Ali'nin yanına gittim. Annesi açtı kapıyı. Ali yatıyor mu yenge? Hayır oğlum, Ali daha uyanmadı. Hayırdır, ne oldu bu saatte, ne istiyorsun dedi. Yenge, çok önemli. Ali'ye der misin saat öğlen 12'de bize gelsin? Tamam oğlum, derim. Görüşürüz. Görüşürüz yenge deyip evden çıktım. Aklım öyle karışmıştı ki başım ağrımaya başladı. Bir hocaya görünmem lazımdı. Bizim mahallenin imamına gittim.
Her şeyi tane tane anlattım. Ve bana saat öğlen 1 veya 2 gibi arkadaşlarla yanıma gel. Ayrıca eğer bir numara arayıp hüddamım derse inan dedi. Ben de tamam Allah razı olsun hocam deyip helalleşip camiden çıktım. Saat öğlen 11:50 idi. Eve gidip bekledim ve kapı çaldı. Kapıyı açtım. Ali ile Hasan gelmişti. Biz 2 katlı bir evde 2. katta oturuyorduk. Ondan Ali ve Hasan dışarıdaydı. Düğmeyle kapıyı açtım. Telefonum çaldı. Telefonumu açtım. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Merhaba Botan. Ben Hüddam Mustafa. Hüddam deyince sevinçten havalara uçacaktım. Ben neden seni aradım anlamıştırsın sanırım. Evet hocam. Biz bir halt yedik de. Halledeceğiz oğlum. Allah'ın izniyle merak etme dedi. Allah razı olsun hocam dedim ve Ali ile Hasan geldi. Anlamışlardı. Güzel bir haber var. Çünkü yüzümde çok güzel bir sevinç vardı. Bana sizi İmam İbrahim anlattı. Onlara yardım et dedi. Durumunuza üzüldüm. Saat öğlen 2'de camide olacağım. Oraya gelin dedi. Telefonu kapattım. Her şeyi Ali ve Hasan'a anlattım. Ali, manyak mısınız? Nereden biliyorsunuz bize yardım edecek? Sen de daha adamın ismini bile bilmeden inanıyorsun dedi. Hak verdim. Kurtulmak için kim ben yardım edeceğim derse kabul ederdim. Hasan kendisini suçluyordu, farkındaydım. Üstümü giyip dışarıya çıktım. Markete gidip abur cubur aldık. Parka gittik. Saat öğlen 11:50 idi. Saat 2 olana kadar sohbet ettik. Marketten aldığımız eşyalar bitince gezerek sohbet etmeye devam ettik. Saate baktığımda saat 1:30'u geçiyordu. Camiye doğru yol aldık. Camiye geldiğimizde kapıyı açtığımda içeride imam ve bir kişiden başka kimse yoktu. Sanırım o kişi de Mustafa Hoca'ydı. Selam verip içeriye girdik. İmam İbrahim Hoca ve içerideki kişi aleyküm selam dedi. İbrahim Hoca gelin çocuklar dedi. Yanlarına gidip oturduk. İbrahim Hoca bakın çocuklar bu Hüddam Mustafa dedi. Ali Hüddam ne demek hocam dedi. Mustafa Hoca söz alarak Hüddam Allah yolunda sizin gibi insanlara hayır ve sevap için yardım etmek, bu yolda gerekirse ölmek dedi. Bana anlat bakalım yakışıklı. Sizin başınızdan ne geçti? Her şeyi ayrıntısına kadar anlattım. Hasan, Botan ne dediyse hepsi doğrudur ama ben bu akşam kabus gördüm. Onu anlatmadım dedim. Hoca anlat bakalım. Sen ne gördün? Hoca çok sakindi. Güzel bir şey bence sakin olmak. Ve Hasan anlatmaya başladı. Hasan, Ali'nin evinden çıktığımızda eve doğru gidiyorduk. Kendimi o kadar suçlu, aciz hissediyordum ki Botan'ın ve Ali'nin yüzüne bakamadım. Bir cesaret Botan'ın gözlerine baktım. Göz bebekleri yoktu. Öyle korkmuştum ki bayılacaktım. Adımlarımı hızlandırarak eve gittim. Botan'la vedalaşıp içeriye girdim. Koşarak yatağıma gidip yattım. Uyandığımda beyaz bir odaya oturmuş bir vaziyetteydim. Ayağa kalktım. Odada ne bir kapı var ne bir pencere vardı. Küçük bir delik bile yoktu. Avize yoktu. Ama oda aydınlıktı. Yere oturdum ve bir anda önüme biri geldi. Evet, o gelmişti. Bana bakıyordu. Gözleri ateş gibiydi. Her saniye daha da kırmızı oluyordu gözleri sanki. Bir lav gibiydi. Bana dedi ki, o benim. Onu benden alamazsınız. Size vermem. Siz asla beni yenemezsiniz. Siz çamurdan, biz ise ateşten yaratıldık. Biz daha üstünüz dedi. Ve o anda uyandım. Botan. Hasan'ın anlattığı olay beni hem korkuttu hem de suçlu hissettirdi. Benim gözüm neden öyle olmuştu? Ben de anlamıyordum. Ali, ben de aynı rüyayı gördüm ama çok az farkla dedi. Hoca çözeceğiz Allah'ın izniyle. Merak etmeyin dedi. Bu konuda biraz soru sorduktan sonra hoca sen gel bugün benim evimde kal ne olur ne olmaz dedi. Ben kafamı sallayarak olur dedim. Kalkıp camiden çıktık. Arkadaşlarımla vedalaşıp Mustafa Hoca'yla onun evine doğru yol aldık. Evin nerede olduğunu bilmediğim için onu takip ediyordum. 5 dakika yürüdükten sonra Mustafa Hoca bir arabaya bindi. Eski bir arabaydı. Hoca, bu da benim emektar işte ne yapacaksın dedi. Telefonum çaldı. Telefona baktığımda ustam aramıştı. Açtım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Botan, bugün neden gelmedin? Hasta mısın dedi. Yok usta, ben bir haftalığına izin alabilir miyim? Memlekete gitmem gerekiyor bir haftalığına. 1 saat sonra otobüs kalkacak. Seni arayacaktım, vakit bulamadım. Usta kusura bakma dedim. Bana tamam git, ben de işten çıktın sandım dedi. Yok usta, boş yere niye çıkayım dedim. Tamam görüşürüz o zaman dedi. Görüşürüz dedim ve telefonu kapattım. Hoca yalan söylemek günah ama gerçeği anlatmak da pek iyi olmazdı dedi. Ben de evet hocam dedim. Bir yarım saat yol aldıktan sonra ormana girmiştik. Etraf nasıl derseniz hava hafif sisli. Etraf büyük bir ağaçlarla dolu ve taşlı bir yolda ilerliyorduk. Biraz ilerledikten sonra bir köy karşımıza çıktı. Köyün her yerini gören bir eve geldik. Arabadan indik. Hava aydınlık ama sisli.
size evin tam nerede olduğunu anlatayım. Etrafında 2 tane dağın arasında olan bir köy. Ev de dağın üstünde. Eve girdik. Ev 2 katlı ahşaptan. Bir ev, kapıyı açar açmaz önümüze bir merdiven. Sol tarafta 2 oda. Sağ tarafta bir oda. Ve merdivenin altında da sanırım lavabo. Üst kata çıktık. Üst katta da her iki tarafta da oda vardı. Ve salonun karşısında kırmızı bir koltuk. Hoca koltuğa oturup gel oğlum gel utanma dedi. Ben de koltuğa oturdum. Saate baktığımda saat 4:30'tu. Biraz sohbet ettik hocayla. Kapı çaldı. Biri çok güçlü şekilde kapıya vuruyordu. Kapı kırılacak sandım. Hoca kapıyı açmak için ayağa kalktı. Hocam ben açarım dedim ve kapıyı açmaya gittim. Bir amca ve yanında teyze vardı. Çok telaşlılardı. Buyurun dedim. Hoca içeride mi dedi. Ben de buyurun üst katta dedim ve içeri aldım. Koşarak üst kata çıktılar. Ben de kapıyı kapatıp üst kata çıktım. Amca, hocam sizin muska işe yaramadı. Kızım çok kötü şeyler yaşadı. O Şerli yine musallat oldu dedi. Ben her şeyi anlamak için olayı dikkatlice dinlemeye başladım. Hoca, tamam kızın nerede? Hocam o gelmedi. Biz ne yaptıysak gelmek istemedi. Kriz geçirdi. Artık sizin isminizi duyunca bile deliriyor dedi. Hoca o zaman beraber kızınızın yanına gidelim dedi. Amca tamam hemen gidelim dedi ve çıktılar. Kapıda hoca sen burada kal dedi. Ben de seninle geleyim lütfen dedim. Biraz ısrar ettikten sonra kabul etti. Arabaya bindik. Araba doluydu yani hepimiz rahatça sığabilirdik. Hava karanlıktı. Saate baktığımda saat 5:30'tu. Bizim burada hava erken kararıyordu. 45-50 dakika gittikten sonra 5 katlı bir apartmana girdik. 3. kata çıktık, içeriye girdik. Aman yarabbi, bu da ne? Salonun ortasında bir kız vardı. Üstü kandı ama her yeri. Saçı, kıyafeti ve tırnakları her yeri. Elinde de bir bıçak vardı. Hocaya sen mi geldin yine diyerek bağırdı. Gelme, gelme. Sanki ağlıyordu ama gülüyordu da. Anlayamadım. Hoca dua okuyarak yanına yaklaştı. Kız, anne, baba yardım edin ne olur yardım edin bu beni öldürecek diyerek acı bir şekilde bağırıyordu. Ben de amca ile teyzeye baktığımda onlar da ağlıyordu. Bir anda ben de kıza yardım etmek istedim ama elimden bir şey gelmezdi. Gür bir sesle Ayet-el Kürsi okumaya başladı hoca. Ben de ona yaklaşarak hocaya eşlik ettim. Ben de okurken hocaya baktığımda hoca bana gözleriyle aferin işareti yaptı. Anladığım kadarıyla ona yardım edebilmiştim. Kız acı içinde bağırırken bayıldı. Hoca ile birlikte kızı kaldırdık. Oturma odasına götürüp koltuğa taktık. Hoca amcaya muska neden üstünde değil dedi. Ben de boğazına baktığımda yoktu. Cepsiz bir kıyafet giymişti. Amca, nasıl olur? Biz muskayı çıkarmadık. Kendisi de çıkarmış olamaz. Siz de biliyorsunuz hocam, o da çıkarmaz dedi. Hoca sakalını sıvazlayarak kıza baktı ve Allah'ın izniyle çözeceğiz dedi. Amca gözyaşlarına boğulmuştu resmen. Teyze de öyleydi. Hoca, 2 tane daha muska yapacağım. Birini kızına, diğerini de sakla. Yine kaybolursa bunu verirsin dedi. Amca Allah razı olsun dedi. Hoca 2 kağıt çıkarıp yazmaya başladı. Dikkatlice baktım da birini çok yazdı. Çok yazdığı kağıdı büyük muskaya, diğerini de küçük muskaya kattı. Ve bu büyük muskayı sakla. Bu diğerinden daha güçlü. Diğerini de kızına ver. Eğer olmazsa, diğeri yine kaybolursa bu büyük muska kaybolmaz asla merak etme dedi. Ben de hocam eve de bir muska yapsan daha iyi olmaz mı dedim. Hoca da doğru diyorsun aslında dedi. İyi olur dedi ve 3 tane kağıt hazırladı. Ve hepsini kapıların üstüne kattı. Birincisini oturma odasına, ikincisini kızın odasına, üçüncüsünü de kapı girişine kattı. Ve evden çıktık. Amca bizi eve bıraktı ve gitti. Akşam olmuştu. Üst kata çıktık ve sol taraftaki odaya girdik. Hangi oda derseniz koltuğa yakın olanın sanırım. Burası oturma odasıydı. Yerlerde minder vardı. Hoca mindere oturdu. Hocaya, hocam sana inşallah rahatsızlık vermiyorumdur dedim. Hoca, başlatma yine bu konuyu. Ne rahatsızlığı verebilirsin ki dedi. Ben de kahve ister misiniz dedim. Hoca, kahve buralarda olmaz dedi. Ben bulurum hocam, getiriyorum dedim. Hoca, tamam bir kahveni içelim dedi. Alt kata gittim, odalara baktım. Şimdi size odaları anlatayım biraz. Kapının önünde olduğunuzu varsayın. Sağ taraftaki oda yatak odası, sol taraftaki oda, 2 odada da merdivene yakın olan. Mutfak kapıya yakın olan da değişik eşyaları olan bir oda. Mutfağa girdim. Sıcak su yaptım. Ceketimin cebinden 4 tane hazır kahve vardı. Arkadaşlarla içmeyi unuttuk. Cebimde hazır kahve ne arıyor derseniz de hepimiz anlaşılan erken kalkmıştık. Uykuluyduk. Kahve bizi biraz da olsa canlandırırdı. Ondan 2 tane latte yaptım. Ve üst kata çıktım. Hocaya bardağı verdim. İçtikten sonra hoca çok güzel olmuş. Sen nasıl böyle kahve yaptın dedi. Ben de cebimdeki 2 latteyi göstererek hazır satılıyor böyle şeyler hocam dedim. Ben yapmadım ki dedim.
şaşırmış bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Ben de bir bardak daha doldurayım mı dedim. Tamam dedi. Anlaşılan o da biliyordu uykunu alıyor. Akşam geç yatmak istiyordu. Koşarak alt kattan sıcak suyu alıp yukarı çıktım. Onun önünde latteleri yaptım. Hoca kolay yapılıyormuş bunlarla dedi. Evet dedim. Kahveleri içtikten sonra mutfağa götürdüm bardakları. Yanına gittim. Hocam senin yardımcı cinin nerede dedim. Bana sen nereden biliyorsun yardımcı cinimin olduğunu dedi. Ben de hocam bütün hüddamların yardımcı cini olur dedim. Bana sen korkarsın 18 yaşındasın. Eğer onu görürsen korkarsın. Normalde 25 yaşındakiler bile görse bayılıyor da başıma çok geldi dedi. Ben de yok hocam korkmam dedim. Tamam dedi. Benim uykum geldiğinde ben uyuyacağım dedim. Bana karşı odaya git orada uyuyabilirsin dedi. Ben de tamam diyerek kafamı salladım. Hocaya iyi uykular dedim ve odadan çıktım. Şimdi de size üst katı tanıtayım. Kendinizi merdivenin önünde varsayın. Sol taraftaki merdivene yakın olana girdim. Banyoydu. Sağ taraftaki merdivene yakın olan ritüel yaptıkları oda. Koltuğa yakın olan tarafta benim gibi burada misafir olan insanların yatması için ayrılan odaydı. Yatağa uzandım. Aklıma Hasan ile Ali geldi. Telefonu açtım ve mesaj attım. Burada şebeke az çektiği için mesaj attım. Ali ve Hasan'a nasılsınız, iyi misiniz yazdım. Ali her yerde onu görüyorum. Beni izliyor. Ve bana çok kızgın bir şekilde bakıyor. Bana yardım edin. Hasan ise aynı şekilde ona katıldı. Koşarak hocaya Ali ve Hasan çok kötü durumda. Şerli varlıklar onlara karışıyor. Yardım edin dedim. Hoca tamam sakin ol. Tamam sakin ol biraz hemen gidelim dedi. Ben de hadi gidelim hocam dedim. Evden hızla çıktık. Arabaya bindik. Yarım saatte Ali'nin yanına gittik. Ben arabada hocaya hocam bence benim arkadaşlarımın yanında olmam lazım. Hoca tamam bence de doğru diyorsun. Keşke arkadaşların da senin gibi cesur olsa. Arkadaşların sure veya dua biliyor mu dedi. Ben de hayır hocam Fatiha suresi ve İhlas'tan başka hiç sure bilmiyor. Tamam o zaman ailelerine her şeyi anlatalım. Onlar da bizde kalsınlar dedi. Ben de çok iyi olur dedim. Konuyu Ali ve Hasan'a anlattık. Onlar da kabul etti. Ailelerine her şeyi anlattık. Onlar hüzünlü bir şekilde olur sizde kalsın ama Barış da sizinle gelsin dedi. Barış Ali'nin abisiydi. Biz de kabul ettik. Arabaya bindik, eve doğru yol aldık. Eve gelmiştik, odaya gittik. Yatağa uzandım. Ben de bugün başıma geleni anlattım. Üçü de pişman bir şekilde keşke biz de senin gibi dua ezberleseydik dediler. Barış bu konuda da çok bilgisizdi. Neyse, hadi yatalım dedim. Hepimiz de yorgunduk. 3 dakika belki olmadı. Hepimiz yattık. Uyandığımda çok rahat uyumuştum. Arkadaşlarıma baktığımda sadece Barış uyanmıştı. Ona günaydın dedim. O da bana günaydın Botan dedi. Pencereden dışarıya baktım da hava çok güzeldi. Barış, hava çok güzel dedi. Ben de aynen dedim. Ali ve Hasan da uyandı. Günaydın Ali ve Hasan da günaydın dedi. Saate baktığımda saat 9'du. Mutfağa gittim, buzdolabını açtım. Sucuk, yumurta, peynir, zeytin, bal ve reçel vardı. Sucuklu yumurta yaptım, çay yaptım. Oturma odasına her şeyi serdim. Hoca ve arkadaşları çağırdım. Hepsi geldi ve hoca erkencisin maşallah dedi. Ali, Botan hep öyledir dedi. Gerçekten de Ali doğru demişti. Ben asla benim evim ona yük olmamaya çalışırım. Her şeye ben koşarım gerekirse. Herkes ellerine sağlık dedi. Bismillah diyerek yemek yemeye başladık. Bir süre sonra elhamdülillah diyerek sofradan kalktık. Sofrayı arkadaşlarla kaldırdık. Hoca, oğlum gelsene sana bir şeyler söyleyeceğim dedi. Tamam diyerek yanına gittim. Bana bu akşam Şerli ile konuşacağız. Onun için bazı malzemeler lazım. Gel beraber malzemeleri toparlayalım dedi. Ben de tamam diyerek ceketimi aldım. Dışarı çıktık, dağın üstüne çıkıp orada malzemeleri toplamaya başladık. Burası bir sürü çiçek ve otluk bir yerdi. Bana büyük papatya şekilli kırmızı bir çiçek bul, 4 tane dedi. Ben de tamam diyerek aramaya başladım. 5 tane buldum ve buluşacağımız yere gittim. O da bayağı bir malzeme bulmuştu. Eve gittik. Saat 1.30. Ritüel odasına gittik. Arkadaşlarım neredeydiniz? Aklımız gitti. Ben de şaka niyetinde her delikanlının bir gidişi vardır dedim. Üçü de komik değildi dedi. Hoca sizin için malzeme topladık dedi. Ve odaya girdik. Hoca benim topladığım çiçekleri bir suya kattı. Ve üstüne toprak benzeyi bir toz döktü. Onun üstüne de bir ot kattı. Ve karıştırmaya başladı. Bir 2-3 dakika karıştırdıktan sonra nasıl karıştırdığını anladığım için hocam istersen ben de karıştırabilirim dedim. Bana yok evlat gerek yok zaten az kaldı dedi ve durdu. Suyu bir kaseye döktü ve inanamadım. Hepsi toprak benzeyi bir şey olmuştu. Ve o tozla odanın tam ortasına bir şeyler mırıldanarak çember çizdi. Tam ortasına da 3 tane sandalye koydu. Sonra kaseleri alıp odadan çıktık. Oturma odasına geçtik. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlardı. Gülerek benim yerime geçmişsiniz dedim. Ali, sen bizden farklı mı sandın kendini dedi.
Bismillah diyerek yemek yemeye başladık. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktık yine. Sofrayı arkadaşlarla kaldırdık. Saat 2:15'ti. Arkadaşlarla korku konuşması yapmadık hiç. Telefonumu şarja taktığımda Barış bir soru sordu. Sorusu, siz neden böyle bir işe kalkıştınız? Ben merakımızdan dolayı dedim. Barış 19 yaşındaydı. Hocaya, hocam gerçekten de kurtarabilecek miyiz dedi. Hoca, bugün onunla konuşacağız. Amacı nedir onu öğreneceğiz dedi. Ve birden kapı açıldı. İçeri çarşaflı biri geldi. Barış, bu ne lan diye bağırdı. Ve Ali ile Hasan da Barış'a katıldı. Ben gülerek korkmayın. Bu hocanın yardımcısı dedim. Cin kapıyı kapatarak geri gitti. Ben anlamıştım. Hükümdarın yardımcısı zihinden konuşur. Ondan zihinden haber verdiği için biz ne olduğunu anlayamadık. Hocaya ne oldu hocam, kötü bir durum mu var dedim. Hoca, yok oğlum merak etme. Ama sen nereden biliyorsun? Bana bir şey dedi. Ben de hocam artık alışın. Ben çok şey biliyorum dedim. Arkadaşlarım pes sana Botan dediler. Hoca benim işim var diyerek dışarı çıktı. Arkadaşlarla sohbet ettikten sonra sanki bir kişi bana hoca seni aşağıya bekliyor dedi. Ben aşağıya indim, hoca oradaydı. Botan, benimle gelsene işim var. Tek başıma gidersem yarını bulur. Senle akşam iş biter ve sizin işi yaparız. Ben de tamam dedim. Evden çıktık, arabaya bindik. Önce petrole, sonra amcanın evine gittik. Amca telaşlı sesle, hocam sizin bütün muskaları kızın parçalara ayırdı dedi. Hocayla kızın yanına gittik. Kız çıldırmış bir vaziyetteydi. Hocayla naz ve felak okuduk. Hoca kapı ve pencereleri örttü ve perdeyi çekti. Arapça bir şeyler söyledi ve kız ona karşılık verdi. Arapça bir şekilde hocayla konuşuyordu. Hoca her konuşmasında sinirleniyordu. Ben de yardım amacıyla kızın kulağına Ayet-el Kürsü, Felak, Nas ve İhlas surelerini okudum. Kız acıya dayanamayarak bayıldı. Hocaya ne oldu dedim. İçindeki cini öldürdük dedi. Ben de peki kızı kurtardık mı dedim. Evet dedi. Sevinmiştim. Amca ile teyzeye de anlattık bu durumu. Çok sevindiler. Helalleşip evden çıktık. Hava kararmıştı. Eve geldik. Arkadaşlar yine gittiniz. Bize söylemeden dediler. Ben de özür dileyerek onlara sarıldım. Nedensiz sarılışıma karşılık vererek hadi bizim olayı yapalım dedi Hasan. Ben de şimdi yapacağız dedim. Arkadan kara çarşaflı cin geldi. Hocaya, hocam yardımcınızın ismi ne dedim. Bana Mera dedi. Ritüel odasına girerek ritüele başladık. 3 sandalyeye oturduk. Barış ise bizim önümüze yere oturdu. Hoca ise çemberin dışında Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hoca, bize sakın çemberden çıkmayın dedi. Biz de tamam dedik. Hoca Kur'an-ı Kerim'i kapatıp elinde tuttu ve bir şeyler söyledi. Birden etrafımıza bir sürü şerli varlıklarla doldu. Hepsi ailemizin kılığına girip bizi yana çağırıyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ali, Botan birden kendini kaybederek çemberden çıkmaya çalışıyordu. Biz öyle zor tutuyorduk ki sanki iki kişinin gücünü almış, birden bir şerli varlık Hoca ile İbranice konuşmaya başladı. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Sonunda Botan bayılmıştı. Biz yine de tutuyorduk. Birden bütün varlıklar bağırarak o bizim olacak diyerek bağırdı ve ortama büyük bir sessizlik hakim oldu. Hoca Botan'ın yanına oturdu, kucağına alıp salondaki koltuğa koydu. 1 saat geçtikten sonra Botan uyandı. Botan. Uyandığımda salonda uzanmış bir vaziyetteydim. Etrafımda arkadaşlarım ve hoca vardı. Ne oldu dedim bana. Hocam güçsüz kalıp bayıldın dedi. Ali söz alarak bana her şeyi anlattı. Şok olmuştum. Ben nasıl öyle şeyler yapabilirdim? Psikolojim bozuldu sandım. Çok halsizdim. Gözümü kapatıp yatmak istiyordum ama yapamıyordum. Hoca ne oldu? Şerli konuştu mu dedim. Hoca sakin ol evlat. Sen dinlen sana yarın anlatırım dedi. Arkadaşlarım beni yatağa götürmek için yardım ettiler. Yatmamı istediler. Gözümü kapatıp açtığımda kendimi evin dışında buldum. Evin kapısına dokunduğumda önüme bir şerli geldi. Bir anlık irkilmeyle kendimi yerde buldum. O şerli bizim çağırdığımız şerliydi. Şerli bana ayağa kalk ve arkanı dön dedi. Ben de uzandığım yerden kafamı çevirip arkama baktığımda istemsizce ağzımdan olamaz kelimesi çıktı. Ali, Hasan ve Barış. Şerliler ayağından tutmuş bir vaziyette ormana sürüklüyor. Ayet-el Kürsü okuyarak arkadaşlarıma doğru koştum. Ormana girdim. Bayağı ilerledikten sonra kaybolmuştum. Arkadaşlarıma etrafıma bakarak Ali, Hasan, Barış neredesin lan diyerek bağırıyordum. Birden Şerli önümde belirdi. Beni ayağımdan tutup sürüklemeye başladı. Öyle canım yanıyordu ki her yerim kesilmişti galiba. Bir ses gelmeye başladı. Kalabalık şekilde çok kötü bir kahkaha sesleri geliyordu. Gözümü kapatıp nefes alıp verişimi düzeltmeye çalıştım. Beceremeyeceğimi anladım. Gözümü açtım. Büyük bir kalabalık vardı. Beni şerlilerin ortasına fırlatıp gülmeye başladı. Etrafıma baktığımda her tarafta şerli, ortada büyük bir ateş, bismillah çekmeye çalıştığımda diyemiyordum.
Çünkü dis diyordum, devamını unutuyordum. Çok kötü bir andı. Shelly birden eğilip tırnaklarını karnıma batırıp döndürmeye başladı. Sanki bir kişi bütün organlarımı söküyordu. Sonra bağırarak "Sen kendini bir şey mi sandın pis çamur?" dedi. Ben de bir cesaret toplamaya çalışıyordum. Öyle acı çekiyordum ki açıklanamaz. Ben de cevap olarak "Asıl sen kendini ne sanıyorsun?" Allah tarafından lanetlenmiş Shelly pis bir kahkaha ile tırnağını bastırarak döndürmeye başladı. Canım 2 katına çıkmıştı. Beni 2 eliyle tutup ağaca fırlattı. Galiba burada ölecektim dedim. İçimden bana "Doğru bildin çamur. Seni burada öldüreceğim." Nasıl anlamıştı benim öyle bir kelime geçirdiğimi içimden anlayamadım. Ama cinli olduğu için aklımı okuma imkanı vardı ve birden uyandım. Yatağımda uzanmış bir şekildeydim. Etrafımda arkadaşlarım ve hocam vardı. Nefes nefese kalmıştım. Derin nefes alarak rahatlamaya çalıştım. Sakinleşip karnıma baktığımda aman yarabbim, bu da ne? Karnımda 15'ten fazla kesik yaraları var. Arkadaşlarım şok olmuş. Bir pozisyonda "Nasıl oldu? Botan sen iyi misin?" dediler. Ben de "Hocam dün ritüelde ne oldu hoca?" Shelly ile konuştum. "Ne istersin insanoğlundan?" dedim. Oysa onlar beni çağırdı. Ama hiçbir şey bilmeden. Ben de Botan'ın enerjisini sevdim. Onu alacağım. O bizim olacak dedi. Ben de "Adın ne?" dedim. Bana "Hara kabilesinden Urda'yım" dedi. Ben de "Bırak onu. Yoksa olacaklardan sorumlu değilim" dedim. O da bana "Sen kim olursun da beni ölümle tehdit ediyorsun? Pis çamur, seni avucumla öldürürüm" dedi. Ben de acı çektirerek gönderdim. Mera'ya söyledim. "Nasıl biri?" dedim. Mera bana "Sevdiği kişi acı çektirerek sever. Yani Botan'a çok zarar verir. Çok hırçın biridir" dedi. Dedikleri karşısında şok oldum. Ben de "Çabuk kurtulur muyum bunlardan?" dedim. Hoca "Zor o evlat. Hem de çok zor" dedi. Çok kafam karıştı. Acaba sonum ölüm mü? Gözlerimi kapattım ve "Dinlenmek istiyorum" dedim. Hoca "Tabii evlat, sen rahatına bak. Biraz yorulacaksın akşam" dedi. Ben de gözümü açıp hocaya halsiz bir bakış attım ve gözümü kapattım. Ama kalbim ağrıyordu. Tuhaf bir şey hissediyordum. Yatmaya çalıştım ama olmuyordu. Yatmaktan korkuyordum. Yine kabus görürsem, acı çekersem. 1 saat gözüm kapalı yatmaya çalıştım. Sonunda yatmıştım ama kabus görmedim. Uyandığımda odada kimse yoktu. Pencereden gelen güneş odayı aydınlatıyordu. Telefondan saate baktığımda saat 1'di. Gözlerimi ovuşturup ayağa kalktım. Oturma odasına geçtim. Herkes kahvaltı yapıyordu. Ama yüzleri çok mutsuzdu. Odayı sessizlik kaplamıştı. Ben moral olsun diye gülümseyerek "Afiyet olsun" dedim. Hoca "Gel beraber olsun oğlum" dedi. Ben kahvaltıya oturdum. Yedikten sonra hızlı bir şekilde sofrayı kaldırdı. Mutfakta yemekleri buzdolabına koydum. Sofrayı çırpmak için dışarı çıktım. Sofrayı çırparken beynimden "Ormana bak" diye sesler geliyordu. Ormana baktığımda ağaçlar sanki yerinden uçacakmış gibi sallanıyordu. Koşarak eve girdim. Yukarı çıktığımda oturma odasının kapısı gözüküyor. Merdivenin son basamağındayken kapıya baktığımda bir cinliği vardı. Ani irkilmeyle geri çekildim ve merdivenlerden düştüm. Belim ve kollarım çok ağrımıştı. Kafamı merdivene çevirdim. O cinliği bana bakıyordu. Ben de besmele çekerek "Sen Mera mısın?" dedim. Bana "Doğru bildin ey Ademoğlu" dedi. Ben de "Acı çekerek bilerek mi yapıyorsun?" dedim bana bunu. "Ben seni güçlü bilirdim. O Shelly sana nasıl aşık oldu" dedi. Ben de "Şu konuyu açmasana" dedim. Arkadaşlarım koşarak bana gelirken merdivenin başında Mera'yı görünce onlar da Allah deyip merdivenlerden düştüler. Gülerek "Geldi benim kahramanlarım" dedim. Hasan da gülerek "Lan öldük mü lan? Yoksa katil merdiven 18 sene ceza verdi" dedi. Ben de "Oğlum belim kırıldı lan" dedim. Ayağa zor bela kalktım. Hoca geldi. Hoca "Ne oldu, hepiniz yerdesiniz" dedi ve bana baktı. Mera'ya baktım, anladım. Mera'dan korktu. Ben Ali'ye el uzattım. Ali'yi kaldırdım ve Hasan ve Barış'ı kaldırdı. Oturma odasına geçip oturduk. Hocaya "Hocam bizim durum ya. Herkesin yüzünden düşen 1000 parça." Böyle dedim hocaya. Hoca "Oğlum Mera haber verdi. Shelly büyük bir şey planlıyor. Böyle giderse kötü olur. Ondan sana muska yaptım. Bunu boynuna as" dedi ve bana muska uzattı. Ben de boynuma taktım. Aklıma ailem geldi. Acaba ne yapıyorlar? Hocadan müsaade isteyerek yatak odasına gittim. Abimi aradım. Açtı. "Alo" dedim. "Alo. Ne yapıyorsun abi? Durumun nasıl inşallah? Sağlığın saatin iyidir." "Allah'a şükür iyiyim. Sağlığım saatim iyi. Allah senden razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin inşallah" dedi. Ben de "Allah razı olsun. Ben de iyiyim" dedim. "Lan kaç gündür neredesin lan?" "Aramıyorum" dedi. Ben de "işim var" dedim. "Abi vakit bulamadım. Annem, babam, ablam ne yapıyor? İyiler mi?" dedim. Bana "Herkes iyi. Burada seni duyuyorlar" dedi. Ben de "Selam söyle" dedim. Teyzem "Dümbük, yine sen gelmedin aramıyorsun da. Hiç demiyorsun iyi misin, sağlığın saatin yerinde mi diye demiyorsun" dedi. Ben de sesli bir şekilde güldüm. Annem "Telefonu versene bir şey diyeceğim" dedi. Abim "Al anne" dedi. Annem
Oğlum sen iyi misin dedi. Sesin kötü geliyordu da. Ben de iyiyim annem. Sen nasılsın dedim. Bana sorma oğlum, başımdan neler geçti anlatamam dedi. Oğlum akşam her zamanki gibi toplanmış sohbet ediyorduk. Saat 1 olmuştu. Benim uykum geldi, yatağa gittim. Ama bir türlü yatamadım. Etrafa baktığımda odada da tek ben vardım. Gözüm ister istemez pencereye kaydı. Pencerede 1,60 boylarında, gözleri ateş gibi parlayan gölge gördüm. Besmele çekmek istedim, çekemedim. Ağzımdan bir kelime çıkmıyordu. Bana senin oğlun bizim olacak, benimle evli olacak ama bir çamurdan yardım alıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Oğlun o çamurun yanından ayrılmazsa hepinizin sonu ölüm olur dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. O akşam yatamadım. Öyle böyle derken her yalnız kaldığımda yanıma gelip bana tehditler savuruyor. En son beni bir eliyle tutup koltuğa fırlattı oğlum. Sana ne oldu? Sen nelere bulaştın? Kimlere bulaştın oğlum? Bu kimin? Bunları bana, bize yapan kim? Bu çamur denen kişi kim oğlum dedi. Annemin dedikleri karşısında öyle hüzün, korku hissettim ki anlatamam. Annemin ardı ardına gelen sorulara karşı anneme, anne bana bir cin aşık oldu ama bu cin en güçlü cinlerin soyundan. Ondan. Ben de siz üzülmeyin diye size anlatamadım. Bundan dolayı bir hüttamdan yani bir hocadan yardım alıyorum. Allah'ın izniyle kurtulacağım. Sen hiç üzülme. Onu gördüğünde korkma. Onlar korku ile beslenir. O geldiğinde Ayet-el Kürsü, Nas ve Felak surelerini oku. Onlara çok zarar verir bu süreler. En yakın zamanda yanına geleceğim dedim. Bana tamam oğlum dedi. Helalleşip telefonu kapattım. Öyle içimi hırs kaplamıştı ki o ifriti elimle parçalamak istiyordum. Koşarak hocanın yanına gittim. Her şeyi hocaya anlattım. Dediklerimi arkadaşlarımla duymuştu. Hoca, tamam Botan, seni anlıyorum ama bugün gitme. Bugün ritüel yapacağız. Savaş başlatacağız. Hem savaş başlatacağız diye ailene zarar veremez. Ailenin başına 4 cin göndereceğim. Onlar korur aileni. Eğer karışırlarsa bize haber verirler dedi. Ben de tamam hocam dedim. Onların yanına gitsem de hoca doğru diyordu. Her şeyde haklıydı. Arkadaşlarım korkudan titremeye başladılar. Ben de motive ediyordum. Biraz sesimi yükselterek hadi yemek yapıyorum. Kurt gibi acıktım ben dedim. Aslında ben de titriyordum. Gözlerim perdeye kaydı. Perdenin hizasında incir ağacı vardı. Ama incir ağacı biraz uzaktı. 50 metre falan vardı incir ağacının. Altında 6 tane şerli. En uzunu öne çıkarak sen bizim olacaksın. Arkadaşlarım da cehennemin olacak dedi. Onların önüne Mera geçti. Onu gördüğümde bağırarak Nas ve Felak okudum. Bir anda yok oldular. Mera da yok oldu. Ama Mera kapının önüne geri geldi. Çünkü Müslüman dinleri Ayet-el Kürsü, Nas, Felak ve diğer sureler pek zarar vermez. Zaten her gün o sureleri okuyorlar. Neyse, hoca ayağa kalkarak aferin dedi. Mera ona zihninden söylemişti geldiklerini. Ben de hocam ne zaman bize bir şeyler öğreteceksin dedim. Hoca, ben de bu kelimeleri söylemenizi bekliyordum. Şimdi dağa gidip akşam için bazı otlar getireceğim. 1 saatimi alır toplamam. O zamana kadar da arkadaşların kendine gelir. Kendine geldiklerinde size öğreteceğim dedi. Ben de tamam dedim. Arkamı döndüğümde hepsi zangır zangır tutuyorlardı. Benim komiğime gitmişti doğrusu. Sesli bir şekilde gülmeye başladım. Ali titrek bir sesle çok mu komik geldi sana dedi. Ben de tamam hadi kendinize gelin dedim. Ciddi olmam lazımdı. Barış ben burada galiba öleceğim dedi. Hadi ama korkunuzu bir kenara koyun. Sure ezberleyin dedim. Ali elini yavaş bir şekilde cebine götürüp telefonunu çıkardı. Ben de aynen hadi Ali gibi telefonlara çıkarın dedim. Barış da Hasan da çıkardıktan sonra ben de telefonunu çıkarıp Cin suresini ezberlemeye başladım. Bu savaşta kazanan taraf olmak istiyordum. Cin suresini artık ezberlemiştim. Nas suresini ezberleyen kimler var dedim. Ali ile Hasan Nas ve Felak'ı ezberledim dedi. Ama Barış Ayet-el Kürsü'yü bitirmiş, Nas suresine başlamıştı. Ben de tamam Barış sen Nas'ı ezberle. Hoca şimdi gelir. Ali Hasan siz de ezberlemeye bildiğiniz kadar ezberleyin. 10 dakika sonra hoca gelmesi lazımdı. Ben de boş durmayayım diye başka bir sure ezberleyeyim dedim. Aklıma Asır suresi geldi. Bir zamanlar biliyordum ama unutmuştum. Kısa bir süreydi. Sureyi ezberlemeye başladım. Asır suresini eskiden bildiğim için 5 dakikamı aldı ezberlemem. Asır'ı da ezberledikten sonra telefonu şarja taktım. Kim bitirdi? Ali, Hasan ve Barış hep bir ağızdan ben dedi. Ben de süper. Şimdi biraz da olsa hazırız dedim. Gerçekten de kendimi hazır hissediyordum. Kapıyı çaldı. Ben de koşarak kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtım hocaydı. İçeri girdi. Kapıyı kapattım. Hoca nasıl oldular? Ben de süper, Nas, Felak ve Ayet-i ezberlettim dedim. Hoca aferin. Bu size bir nebze olsa bile iyi oldu dedi. Anlaşılan bayağı zor olacaktı bu iş. Hoca çantayı ritüel odasına koyup aşağıya indi. Ben de oturma odasına gidip oturdum. Ali kim geldi dedi. Ben de hoca dedim.
Hoca elinde 4 tane kitap ile odaya girdi. Birini bana, diğerlerini de arkadaşlara verdi. Kitaba baktığımda bazı ot, çiçek, toprak ve yaprak çeşitlerinin ne işe yaradığını anlattı. Ve bazı sureler vardı. Kitap 70 sayfaydı. Anlatım olduğu için 4,5 saatte ezberleyebilirdim. Hasan da benim gibi hızlı ezberler ama Barış ve Ali 6 saatte ezberlerdi. Saat 4'tü. Bunun için 4 saatte ezberlemem lazımdı. Hızlı bir şekilde ezberlemeye başladım. 3 saattir ezberlemeye çalışıyorum ama daha 15 sayfa kalmıştı. Bütün beynimi kitaba odaklamıştım. Daha 1 saat vardı. Ondan rahat bir şekilde kitabı bitirirdim. Ali ile Barış öflenip püfleniyorlardı. Ben de öyle öf diyeceğinize odaklansanıza dedim. Ali daha 40-45 tane sayfa kaldı. Nasıl ezberleyeyim? Ben ezberledim. 1 saat var. İyi odaklan. Hasan senin kaç sayfan kaldı? Benim 20 kaldı dedi. Ben de helal hadi bitiriyoruz dedim. Ben de ezberlemeye devam ettim. Yarım saatte ezberledim. Çok rahat ezberlemiştim resmen. İsteyince her şey oluyormuş. Hava hafif kararmaya başladı. Heyecanlanmaya başladım bile. Şimdiden çok korku ve merak vardı. Acaba bu işte ölecek miydik?